Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çeyizlerde en çok tercih edilen fıstıklı vurgular yelek modelinin yapılışını göstermek istiyorum. Örneğimiz oldukça basit, kolay aslında. Hani görünüşü zor gözükse de yapılışı gerçekten de kolay. Ben sizlere en basit bir şekilde yapılışını göstermek istiyorum. İsterseniz hemen ilmek sayımızı da belirtmek istiyorum. 14'ün katları artı 5 ilmekten oluşmaktadır. Ben sadece ilk örneğimi göstermek için 14 artı 5 yani 19 tane ilmek yaptım arkadaşlar. Şimdi burada başlıyoruz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. Bir saniye. İki tane ters. Burada iki ilmeğimi düz olarak birlikte aldım. Bir artırma yapıyorum. Ya da arkadaşlar ipim arkada olduğu için arkada durarak burada ortada bir tane ters ilmeğimi alıyorum. Ve bu şekilde artırmamı yapıyorum. Tekrar bir artırma yaptım. Ve iki ilmeğimi birlikte aldım. Arkadaşlar bu kısım ara örneğimiz. Ve tekrar iki ters olarak örüyorum. Burada iki düz, bir ters, iki düz şeklinde ana örneğimizin ilmeklerini alıyoruz. Tekrar iki ters, yine ara ilmeklerim, ara örneklerim arkadaşlar. İki ilmeğimi ikisini birlikte aldım. İpim arkadayken ters ilmeğimi örüyorum ve bir artırma yapmış oluyorum. Tekrar bir artırdım. İki ilmeğimi birlikte aldım ve iki tane ters ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Evet, örneğimizin birinci sırasında örnek kurulumunu yapıyoruz. Ve şimdi burada arkadaşlar bütün örnekli ilmeklerimizi olduğu gibi örüyoruz. Düzleri düz, tersleri de ters olarak örüyoruz. Örneğimizin ikinci sırasındayız. Kenar ilmeğimi yine örmeden aldım. Tekrar iki ters. Burada bakın birinci sırada arkadaşlar iki ilmeğimi aldıktan sonra artırma yapmıştım. İkinci sırada da ilk başta artırma yapıyorum ve iki ilmeğimi ikisini birlikte alıyorum. Bir ters, yine burada iki ilmeğimi ikisini birlikte aldım ve bir artırma yapıyorum. Ters öreceğim için yine ipim arkadayken ters ilmeğimi örüyorum ve artırmamı bu şekilde yapıyorum. Arkadaşlar ben örgülerimde bir düz bir ters iken artırma şekillerini bu şekilde yapıyorum. Tekrar bir ters. Burada fıstıklı burgu örneğimizin ilmeklerindeyiz. İki düz. Arkadaşlar burada bakın. Bir saniye. Evet, ilmeklerim o. Gözüksün diye odaklıyorum. Burada bir ters ilmeğimiz var. Buradan
artırma yapıyoruz arkadaşlar. Nasıl artırması? Bu şekilde bakın. Tekrar göstereyim. İlmeğimizin altındaki diğer ilmeği bu şekilde elimize tutarak böyle artırma yapıyoruz. Bu şekilde. Ve tekrar normal ilmeğimizden de ters olarak alıyoruz. Gördüğünüz gibi burada 2 tane ters ilmeğimiz oldu. Hem de kenarlarda açıklık yani delik de olmadığı için bu şekilde aldığımız zaman daha güzel duruyor arkadaşlar. 2 düz, tekrar 2 ters, artırma yaptım. 2 ilmeğim ikisini birlikte ördüm. Tekrar bir ters ördüm. İkisini birlikte bir aldım. Bir artırma yaparak bir ters ilmeğimi ördüm ve diğerini de ördüm. Kenar ilmeğimi de alıyorum. Gördüğünüz gibi ikinci sıramızın da yapılışı bu şekilde. Arka yüzünde ilmeklerimizi olduğu gibi örelim ve üçüncü sıramıza geçiş yapalım. Örneğimizin üçüncü sırasına geçiş yaptık. İki terslerimizi alıyorum. Evet, burada ikili ajurumuz var arkadaşlar. Birinci sırada yaptığımız işlemi tekrarlıyoruz. Yani bu örnek arkadaşlar 1 2 1 2 olarak kendini tekrar ediyor. Bakın ikisini bir aldım. Ters ilmeğimi örerek bir tane artırma yaptım. Tekrar bir artırma yaptım. 2 ilmeğimi ikisini birlikte aldım. İki ters, 2 düz. Yine burada bir artırma yapıyoruz. İkinci sırada yaptığımız gibi bakın yine bu şekilde. Bir saniye arkadaşlar. Örneğimi odaklayayım. Sizler daha iyi net görün diye. İlmeğin altındaki bir önceki ilmeği açığa çıkartıyorum ve buradan bir tane ilmek örüyorum. Bu şekilde 3 tane ters ilmeğimiz orta kısımda oldu. Arkadaşlar bu şekilde 5 tane ters ilmek olana kadar örneğimizi bu şekilde örüyoruz. Yani hiçbir değişiklik yapmıyoruz. Diğer kısımlarda öreyim sizlere. Bu sırayı tamamladıktan sonra arkadaşlar ortadaki terslerimiz 5. sıra olduğunda videomuza devam edelim. Örneğimizin 6. sırasına geçtik arkadaşlar. Şimdi burada 6. sırasında ortadaki fıstığımızın yapımına geçiyoruz. Örneğimi orta kısma gelene kadar aynı anlattığım şekilde örüyorum. İki düzümü ördüm. Burada arkadaşlar bakın 2 4 5 tane ters ilmeğim var. Buradaki 2 tane ters ilmeğimi örüyorum. 3 tane ters ilmeğimi örmeden ilk artırma yaptığımız noktada bir tane küçük bir delik var arkadaşlar.
Bakın burada. Bu kısımdan şöyle önce ilmeğimi dolayarak bu şekilde, ne fazla küçük ne de fazla büyük, yani ilmeğinizin büyüklüğü kadar, ördüğünüz kısım kadar ipimizi çekiyoruz. 1 2 3 diğer ilmeklerim de çıkıyor. 4 ve 5. Bu şekilde. Şöyle önce şu ipimi şöyle şu şekilde alayım arkadaşlar. Bakın, örmediğim ortadaki ilmeğimle fıstık ilmeklerimin hepsini bu şekilde tutuyorum ve düz olarak bir ilmekte çıkartıyorum. Ve tekrardan 2 tane ters ilmeğimi örüyorum. Diğer ilmeklerimi de alıyorum arkadaşlar. Bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Yani fıstık kısmımızı 6. sırada yapıyoruz. Size öyle söyleyeyim. Şimdi arka kısımda arkadaşlar normal ilmeklerimizi örüyoruz. Bu kısımda da diğer ilmeklerimizi toplama işlemi yapıyoruz. Burayı da sizlere göstereyim. İlmeklerimi hızlı bir şekilde örüyorum. Yani hiçbir değişiklik yapılmadığı için tersleri ters, düzleri düz olarak örüyorum. Evet, fıstıklı kısımdayız arkadaşlar. 5 tane ilmeğimizi artırma yaparak çoğalttığımız ilmeklerimizi tekrardan bir ilmek olarak eksiltme yapıyoruz. Yani hepsini birden alıp bir ilmekte topluyoruz. Bu şekilde. Örneğimizin ön yüzüne gelene kadar diğer ilmeklerimizi de örelim. Evet, bu toplama işlemini 6. sıramızda yaptık. Burada burgu işlemimiz var 7. sırada. 7. sıramızda da burgu işleminin yapımını göstereceğim arkadaşlar sizlere. İlmeklerimi örüyorum orta kısma kadar. Bakın size şu kenar örneğimi göstereyim. Bu kısım arkadaşlar ajur kısmı. Burada 5 tane ilmeğimiz var. Buradaki 2 tane düz ilmeğimizi ön yüzümüzde diğer şişime taktım. Diğer 3 tanesini hepsini çıkarttım. Diğer 3 tanesini tekrardan
diğer şişimi aldım. Ve bu iki şişimi de ön tarafa gelecek şekilde tekrar şişime taktım ilmeklerimi. Bakın, 2 düz örüyorum. Burada 3 ilmeğim var. Ortada bir tane ters ilmeğim vardı. Bir ters, 2 düz şeklinde ilmeklerimi örüyorum. Bundan sonraki sırada da arkadaşlar burada bu kısmı birinci sıra olarak kabul ediyoruz ve dönüşte ikinci sıramızda burada yaptığımız artırma şeklini örneğimize devam ediyoruz. Sizlere örneğimin sonunda diğer ördüğüm alize iple örneğimi de göstereyim arkadaşlar. Evet, bu alize iple örülmüş şekli arkadaşlar. Şişim 2,5 numara, ipim alize angara arkadaşlar. Bu arada da videomuzun sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın.